çok enteresan bir durum var. Enteresan durum şu. İran şimdi çıktı bu kadar saldırıdan sonra benim nükleer kapasitem yerinde diye açıklamalar yapıyor. Evet, çok önemli. Burası çok önemli. Burası. 3. Anlaşma ile parçalama. Üçü de parçalama. Fransa'nın şurada gemisi var. Fransa'nın da muhribi var. İstihbarat gemisi var. Japonya'dan bir uçak gemisi daha görev grubu getiriyorlar. Bu şu demek. Biz Orta Doğu'yu dizayn edeceğiz. Başını kaldıranı da ses çıkartanı da ensesine bineceğiz. Azerbaycan bizim kardeş devletimizdir. O bakımdan Azerbaycan'ın her sorunu bizim de sorunumuz anlamına gelir. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı'yla yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğukan Bey. İsrail-İran Savaşı'nın ilk gününde size bir yayın yapmıştık. Sonrasında takip eden o 12 gün savaşı da denilen Trump'ın dediği süreç boyunca da birçok yayınımız oldu. Savaş söylenenlere göre bitti ama denizlere baktığımızda, bölgeye baktığımızda halen daha özellikle Amerika'nın denizlerdeki o askeri varlığı sürüyor. Bu neyin habercisi? Neden oradan çekilmeliler? Devam edecekler mi? Burada ne anlamalıyız? Şimdi şöyle, bir kere bunun bir mola, birinci roundun bitip ikinci roundun başlayacağı bir mola olduğu imajı çok yüksek. Yani herkes aslında bir takım dersler aldı ve İsrail uzun soluklu bir savaşı yürütebilecek bir silahlı kuvvetlerine de sahip değil. Yani vur, darbe yap, büyük darbelerle vur ve çökertti. Şimdi büyük darbelerle vurmaya çalıştılar Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin yardımıyla. Ancak İran şu anda istenilen seviyede çökertilmiş değil kendilerince. Ve açıklamalar şunu gösteriyor. İran diyor ki çok enteresan bir şekilde sanki gel yapıyormuş gibi. Bize bir şey yapamadınız ki çocuk ses tavrıyla bizim nükleer kapasitemiz yerinde. Biz uranyumu kaçırdık, plütonyumu kaçırdık, bilmem ne kaçırdık. Yani biz nükleer silah üretiyoruz mesajı veriyor. Bir yandan da resmi açıklamaların bir kısmında da hayır bizim nükleer silahla bir işimiz yok diyor. Şimdi hem nükleer silah yapmıyoruz diyorsunuz hem de biz nükleer kapasitemizi yitirmedik ve uranyumu zenginleştirdiğimiz uranyumu ve plütonyumu zaten daha önceden kaçırdık diyorsunuz. Şimdi İran'da %60 zenginleştirilmiş uranyum var. 408 kilogram olduğu söyleniyor bunun. Bu 5 ila 7 nükleer başlık yapıyor. %60 zenginleştirmişler. Her bir başlık Hiroşima etkisinde olduğu söyleniyor. Hiroşima'yı bombalayan kadar. Eğer bu %90 zenginleştirilmiş diye çıkarsa bu miktar, o zaman bu 12-15 arası nükleer başlık ediyor. Şimdi şu soruyu akıllara getirmek istiyorum. İran diyor ki ben NPT'ye yani nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına tarafım diyor. Uluslararası Atom Kurumu'na diyor ki gel beni denetle diyor. Zaten raporlarım var diyor. Ben diyor barışçı amaçla nükleer tesisim var. Elektrik üretiyorum buradan diyor. Buraya kadar her şey güzel. Bu o zaman şu anlama geliyor. Batı'nın yani Batı'dan ziyade Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve arkalarında İngiltere ile beraber İran'a saldırmalarının aslında meşru bir gerekçesi yok. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu diyor ki bunlar barışçı amaçla üretiyorlar. Biz gittik denetledik diyor. İran da diyor ki ben zaten nükleer silahların yayılması anlaşmasına üyeyim, imzacıyım. Dolayısıyla ben nükleer silah yapmam diyor. O zaman aynen Irak saldırdıkları gibi aslında İran'a da saldırmışlar gibi gözüküyor. Fakat çok enteresan. Çok enteresan bir durum var. Enteresan durum şu. İran şimdi çıktı bu kadar saldırıdan sonra benim nükleer kapasitem yerinde diye açıklamalar yapıyor. Evet. Bir şey vurulmadı. Ben bu 408 kilogramı da aldım götürdüm başka yere diyor. Ya o zaman şöyle olmuyor mu aslında? Bunların bulmaya çalıştığı mazeret, gerekçeyi İran kendi eliyle gerçeklemiş olmuyor mu? Ve ben nükleer kapasitem yerinde bir daha saldır demek anlamına gelmiyor mu? Evet, aslında sürecin en başına tekrardan getiriyor. Getiriyor. Denklemi. Yani bu hani çocuk oyunlarında vardır ya. Vuramadın ki, yapamadın ki, sobeleyemedin ki Peki falan Amerika'nın yine gibi. Bölgedeki varlığı devam ediyor mu? İşte bu da onu gösteriyor. O zaman demek ki ikinci bir round olacak. Ne bekliyoruz ikinci roundda? İkinci round ya doğrudan saldırı olur ya da burada iç karışıklık yoluyla İran'ı
İran rejimini sarsmak, parçalamak ya da İran rejimiyle masaya oturarak, şimdi üçüncü bir alternatif çıktı aslında. İran rejimi değişmeden de Batı, yani Batı derken İsrail, Amerika ve İngiltere istediğini alabilir mi? İstediği neydi? İstediği Büyük Siyonistan. Büyük Siyonistan neydi? Büyük Kürdistan. Büyük Kürdistan. Ya ben bunu söylüyordum şimdi. Bu teröristler kendi aralarında birbirlerini İsrail'in kukla devleti olmakla suçlamaya başladılar. O ona diyor ki sen İsrail'in adamısın. O buna diyor ki sen İsrail. Görüyoruz ki herkes aslında İsrail'in adamı bu Siyonistan projesinde büyük. O zaman burada bir parça kopartıp burayı şuna vereceksin. Şuraya bir yere vereceksin. Yani bu özgürleşme işte özellik vereceksin. Ki siz burada ilk yayınlarda da bu bölgeye bu bölge çok dikkat önemli. çekmiştiniz. Burası çok önemli. Burası. En hassas noktası En diyebiliriz hassas belki noktası bu burası. Çünkü Hazar Denizi kıyıları var değil mi? Bak şimdi çok önemli. Hazar Denizi kıyıları doğalgaz kaynağı, petrol kaynağı. Bu kıyıların İran'dan kopartılması da isteniyor aslında. Kimin yönetiminde olacak? Burası Güney Azerbaycan aslında. Yani Türkler var ama Türklerden ziyade buraya taşıma PKK'lılar getiriliyor, Peşaklılar. Ve bu bölge şöyle oluyor. Şurayı ayıralım. Burayı ayıralım. Burada mesela Kaşkay Türkleri var. Onları hiç, şurada Kaşkaylar var. Onlar hiç. Horasanlar var. Bunları hiç umursamadan buraları sözde PKK'isten, Siyonistan yapmaya çalışıyorlar. Önce özellikle. Şimdi burada ihtimal şu. Bir, ya ikinci askeri harekat. İki, içeride isyan. Üç, anlaşma ile parçalama. Üçü de parçalama. Bu ikisi rejim değişikliği. Bu mevcut rejimle istenileni yapmak. Şimdi göreceğiz ama bu sadece birinci roundu bitirmiş oluyor. Şimdi burada bunun üzerinde yapalım, devam edelim. Amerika, İngiltere, İsrail'in deniz gücü yok doğru düzgün. Ve kim var biliyor musun? Fransa. Herkes birden buraya çullanmış vaziyette. Fransa'nın varlığı nasıl? Fransa burada, bakın burada 20 gemi var. 20 gemi. Türkiye haricinde 20 gemi. Bunlarda Tomahawk'lar var. Acayip geniş Aegis'li keşif gözetleme sistemi, radar sistemleri var. Buraları falan gözetliyor. Şimdi burada 20 gemilik bir Batı İttifakı'nın yaklaşık 20 gemilik bir gücü var. Burada ABD, İngiliz, Fransız gemileri var. Hem Kızıldeniz'de var, hem Süveyş'te var, hem de şurası Akabe'dir. Akabe'de var, Körfez ağzında. Bu ne yapıyor? İsrail'i güvene alıyorlar burada. Peki nasıl bir deniz gücüne tekabül ediyor? Örneğin şu bizim kıyılarımızda olan 20 savaş gemisi. Burada 5 tane, sadece şunu söyleyeyim. 5 tane Tomahawk'lı muhrip var, destroyer. Amerikan. Bir de bunların lojistik destek gemisi var. Bu muhripler, destroyer yani bunlar. Ne demek? Büyüklüğüne göre yazıyorum. En ufaktan en büyüğe doğru. Hücum bot, korvet, fırkateyn, muhrip. En büyüğü muhrip. Bundan bir sonraki de kruvazör. Şimdi burada bunlar var. Bunların her birinde yüzlerce Tomahawk var. 150-200 civarında Tomahawk var. Tomahawk'ın etkisi nedir bilmeyenler için? Tomahawk füzesi 2500 kilometre öteye gidebiliyor. Yani buradan Tomahawk attın, rahatlıkla buraları vurabiliyor. Burada da var. Bak. Suudi Arabistan'ı koruyor, kolluyor, bilmem neyi koruyor, kolluyor değil mi? Burada peki 3 farklı ülke nasıl aynı anda
askeri olarak varlık gösterebiliyor. Nasıl Bunların bir hepsi anlaşma birbirine var? müttefik gözüküyor. ABD, İngiliz zaten beraber. Fransa da bunların yanına yamanmış vaziyette. Fransa'nın şurada gemisi var. Fransa'nın da muhribi var. İstihbarat gemisi var. Niye? Suriye önünde. Suriye'yi Fransa kendi egemenlik alanındaymış gibi farz ediyor. Nereden çıkıyor bu? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki mandası, Fransız mandası oldu ya Suriye. Evet. Burası bir, ya burası bir kere birisinin etki alanıysa o Türkiye'dir. O Türkiye'dir. Onun için burada yapılan şey, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Fransa'nın ne etkisi var? Fransa bu işin neresinde diyorsak hemen 100 yıl önceye gideceğiz. 1916'ya gideceğiz. Sykes-Picot Anlaşması. Neydi bu anlaşma? Bilmeyenler için. İngiltere ve Fransa arasında Orta Doğu'nun paylaşılması anlaşmasıydı. Şimdi yapılmak istenen ne? Dikkat edin. Sykes-Picot yanlıştı demiyorlar. Bak bu Orta Doğu'yu karıştıran anlaşma, bütün bu Osmanlı Türk Devleti'ni parçalayan bu anlaşma. Dikkat edin, batılı diplomatlar da, bizim ülkemizdeki bir takım batılı diplomatlar da bu Sykes-Picot'u dillerine pelesenk etmiş vaziyetteler. Sykes-Picot yanlıştı demiyorlar 1916. Eksikti diyorlar. Yetersizdi. Nasıl bir ekleme yapıyorlar? Eksik olan... Diyor ki bundan sonra biz Sykes-Picot 2.0'ı kuracağız. Sykes-Picot 2025 olacak. Bu da diyor ki Pax İsrail'e olacak diyor. İsrail'e dost devletler kuşağı oluşturacağız burada diyor. Bu şu demektir diyor. Bize dost, bizim yönetebileceğimiz uysal, yönlendirilebilir, yönetilebilir rejimlerle böyle bir kuşak olacak. Burada kimler var biliyor musun? Lübnan, Suriye, geçen söylemiştik değil mi? Suriye ile açıklama yaptı şimdi. Suriye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz diye İsrail. Değil mi? Evet. Ve irtibata geçti. İbrahim'e anlaşmalar yapmayı hedeflediklerini de Tel Aviv'de ve Kudüs'te reklam panolarına koydular değil mi? Şara da vardı bunun içerisinde. Sisi de vardı. Irak, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan. Çok geniş bir hattan bahsediyoruz aslında. İran'ı da koymuşlar. İran da var burada. Rejim değişikliğinden sonra bizim yönettiğimiz, bizim yönetilebilir Pax İsrail'e dedikleri. Aslında İran-İsrail Savaşı'nın ikinci roundu dediğiniz. Tabii, bunu şekillendirmek istiyorlar. Zaten 7 Ekim 2023'te Gazze olayı başladığında Netanyahu ile Biden öyle dememiş miydi? Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Orta Doğu'da sınırları yeniden çizeceğiz. İran'da rejim değişikliği olacak demişti. Aynısını kim tekrar etti? Trump. Şimdi o zaman Pax, hiç kimse unutmasın bunu. İsrail'e hedef bu. Yani eskiden Pax Romana falan vardı ya, Roma İmparatorluğu'nun kendisinin kontrol ettiği bir barış kuşağı dediği, bana bu kuşak benimle uyumlu olan kuşaktır. Pax İsrail'e. Şimdiki kavram bu. Peki ikinci round dediğimiz konuda, şimdi İran da bu denklemin bir içerisinde ama hala savaş virgül koyuldu dediniz, belki tam olarak bitmedi. Evet. Göreceğimiz şeyler de belki daha büyük bir saldırılar ama İran ekstra bir şey yapar mı? Ondan nasıl bir beklentisi? İlk iddia şu, onu da güncel sormak istemez. Hürmüz'ün kapatılması çok konuşulmuştu ama siz de çok kapatılmayacağını anlatmıştınız aslında. Son iddia da İran tarafından gelen, oraya bir mayın döşeme sisteminin olup olmayacağı konusunda. Öyle bir şey mümkün mü? Mayın döşenir mi? Olursa ne olur? Şimdi o zaman oraya geleceğim. Şimdi burada 20 gemilik var. Burada yine 10 küsur gemilik bir kuvvet var. Burada. Burada gene 20 küsur gemilik kuvvet var. Burada çok enteresan. Şurada Bahreyn burası. Bahreyn'de 5. filo vardı. Amerikan 5. filosu. Uçak gemisi olan. Müthiş bir güç. Yani bu şey olarak. Adamlar bu olay esnasında buraya Vinson uçak gemisi varken Nimitz uçak gemisini de getirdiler. Görev grubunu.
Burada 2 tane uçak gemisi görev grubu duruyor. Çekmediler. Ve Japonya'dan bir uçak gemisi daha görev grubu getiriyorlar. Bu şu demek: biz Orta Doğu'yu dizayn edeceğiz, başını kaldırana da ses çıkartanı da ensesine bineceğiz demek. 3 uçak gemisi görev grubu. Şurada topladığınız zaman buradaki, şurada da var. Toplam ne kadar biliyor musun şuradaki gemi? Şu andaki 66 vurucu gemi var burada. Daha önce böylesini gördük mü? Bu Hayır, kadar yakın. hayır. En yakın Bu birinci Körfez, ikinci Körfez Savaşı'nda oldu. 2 uçak gemisi görev grubunun üçüncüsünün buraya gelmiş olması, üçüncüsünün geliyor olması, ki gelirse muazzam, bu ilk defa olacak demektir. Şimdi 66 tane gemi var şu anda. Daha da sayısı artıyor. Bunlardan hiçbir tanesi çekildi mi? Hayır. Hayır. Bak bu arada bir şey daha var. Türkiye'yi ne kısım ilgilendiriyor? Dede Ağaç'ta tatbikat yapılmamış mıydı? Defender 2025 tatbikatı. Tam bittiği gün, günün bir gün, 2 gün öncesi, ertesi gün İsrail ve Amerika İran'a saldırdı. Buraya tanklar, helikopterler, mühimmat, asker, zırhlı personel taşıyıcı, her şeyi getirmişler. Bunlar şimdi hala burada duruyorlar. Bu yığımın anlamı nedir hala burada oluyor olmasının? Normal şartlarda tatbikatlardan sonra çekilmesi gerekir. Çekilmesi gerekir. Bugüne kadar da çekmediler. Biz buraya malzemeyi getirdik, sonra Yunanistan'a hibe ettik dediler. Şimdi burada bunlar duruyor. Hibe ettikleri de var. Niye bu tatbikatla hiçbir şey rastlandı? Amerikalılar değil mi öncülük yaptı bu tatbikata? Amerikalılar da İran'a saldırdı. Bu tatbikatın yapılış tarihiyle bu tatbikatın, bu saldırının olma tarihlerinin birbirinin peşi sıra gelmesi sizce tesadüf mü? Evet. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Peki Azerbaycan'la şimdi Rusya gerginliği var. Değil mi? Tesadüf mü? O gerilimi nasıl açabiliriz son olarak? Şimdi bu gerilimin mutlaka suhuletle çözülmesi lazımdır. Biz bölgemizde barış içerisinde yaşamalıyız. Azerbaycan veya başka bir devlet hiç komşularıyla sorunu olmaması lazım. Azerbaycan bizim kardeş devletimizdir. O bakımdan Azerbaycan'ın her sorunu bizim de sorunumuz anlamına gelir. Rusya da bizim için önemli bir ortaktır. Neden? Çünkü bizim ikinci ekonomik büyük ortağımız, ekonomik olarak dünyada ikincidir bizim için. İkinci ekonomik ortak Rusya'dır. Rusya ile ilişkimizin bozulması bizim her şeyimizin bozulması anlamına gelmez mi? Gelir. O zaman Rusya'nın da çok agresif, Ukrayna durumunu da biliyoruz. Agresif de olduğunu biliyoruz. Onun için Rusya ile ilişkilerin suhuletle ve sükunetle çözülmesi, düzeltilmesi son derece önemli diye düşünüyorum. Önemli. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet.